Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifi not edin, kaydedin, dönüp dönüp yapacaksınız. Bir takipçimin söylediği gibi bu reçeli yerken sanki gül bahçesinde dolaşıyormuş gibi hissettim. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim dedi. Ben de buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gül bahçesinde dolaşır gibi hissedeceğiniz bir tarif bu gül reçeli tarifi. Ayrıntılarıyla size vereceğim. Ayrıntıları atlamayın. Sorular sormak istiyorsanız sorun. Soruları çok seviyorum. Bazen eleştiriler oluyor. Eleştirileri de çok seviyorum. Neden? Çünkü eleştiriler gelirse kendimizi düzeltmek, geliştirmek adına da bizim için bir ipucu olmuş oluyor. Güzel yorumlar yazan, eleştiriler yazan, beğenen, beğenmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu görmüş olduğunuz balkonumda yetiştirdiğim saksıda Isparta gülüm. Katmerli Isparta gülü diyoruz biz buna. Normalde Isparta gülü böyle değildir. Daha az katlıdır. Daha böyle tek sıra iki sıra halindedir Isparta gülü. Ama bu gülüm de mis gibi kokuyor. Bana en çok sorulan soru: her gülden reçel olur mu? Her gülden reçel olur. Ancak o gülünüzün kokuyor olması lazım. Kokan ve yaprağını yediğinizde ağzınızda çok acı tat bırakmayan güllerinizden reçel yapabilirsiniz. Gül reçeli yapmak için öncelikle gül mayası yapmamız gerekiyor. Gül mayası kesinlikle bu gül reçelin kalbi. O yerken burnunuza gelen, o yerken ağzınızın tadında, ağzınızın damağında hissettiğiniz o koku işte gül mayasından kaynaklanır. Bu ortada görmüş olduğunuz parçacıkları kesinlikle gül reçelinizin, gül mayasınızın içerisine katmıyorsunuz. Bana deniyor ki işte güllerimizi yıkacak mıyız? Evet, güllerimizi yıkıyoruz. İçerisinde karıncalar oluyor, minik böcekler oluyor. Onlardan arındırıyoruz. Sonra onları bir havlu kağıt üzerine ya da bir havlu üzerine serin, hafif suyu gitsin. Tartmak çok önemli. Bana tartım yok, nasıl yapabilirim diyorlar ama gül yaprakları o kadar narin, o kadar ince ki kesinlikle gramaj hesabı gerekiyor. Eğer gramajını iyi ayarlayamazsak ya çok tatlı olur ya istediğimiz kıvam olmaz. Şimdi gül mayası tarifine de geçiyorum. Gene çok konuştum. Çok özür dilerim. Gül mayası yaparken şeker ve limon tuzu kullanıyoruz. Limon tuzu yerine limon suyu da kullanabilirsiniz. Ancak limon tuzu ve şekerle yaptığınız gül mayasını bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün hatta aylarca buzdolabının derinlerinde saklayabilirsiniz. Gül mayası yaparken limon suyu kullandığınızda onu çok uzun süre buzdolabında saklayamazsınız. Hemen küflenme yapıyor. O yüzden 3 ve 4 günü geçirmemek gerekiyor. 3 ve 4 gün içerisinde gül reçelinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bakın şimdi sadece şeker, limon tuzu ve gül yaprağından çıkan özü görüyor musunuz? İşte bu gittikçe tatlanacak, gittikçe kokusunu, aromasını bırakacak. Ağzını kapatıp buzdolabında bekletiyoruz. Ben kaç gün beklettim? Ben 22 gün beklettim. Çünkü bir seyahate çıkmamız gerekiyordu. 22 gün buzdolabımızda mayası oldu. Bu görmüş olduğunuzda kokulu kırmızı gül. Bunu da renk vermek adına kullanabilirsiniz. Ve ben böyle birkaç topladım. Yine gül mayası yaptım. Çok güzel renk verecektir. Sadece pembe gülden yaptığınız zaman böyle şeker pembesi bir renk oluyor. Ama arasına böyle kırmızı güller, koyu renk güller koyarsanız daha böyle koyu bir gül reçeline sahip oluyorsunuz. Gül mayamız hazır. Bakın rengi muhteşem oldu. Şimdi gül reçeli tarifimize başlıyoruz. İçerisine 3 su bardağı su koydum. Suyunuz mutlaka içme suyu olsun. Çeşmeden akan klorlu su olmasın. Ağzını kapatıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz gül mayamızı koyuyoruz. Bana şunu sorabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ayrıntılı yazacağım ama hazırlamış olduğum tüm gül mayasını kullandım. Toplamda 150 gram gül yaprağından gül mayası yaptım. İçerisine atıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Mutlaka kapağını kapalı tutun.
o güzel kokusu, aroması uçmasın. 10 dakika kaynatıyoruz. Evet, bu su damlalarını sakın dışarı dökmeyin, içerisine aktarın. Şimdi gül yapraklarımızın pişip pişmediğini test edeceğiz. Nasıl anlıyoruz pişip pişmediğini? Tadına bakacaksınız. Eğer ağzınızda kolay çiğneniyorsa, gırç gırç ses yapmıyorsa gül yapraklarımız güzel haşlanmış demektir. Böyle beyazlayacaktır. Rengini, kokusunu suya veriyor çünkü. Bence pişmiş. 10 dakika yeterli oldu. Eğer pişmediyse 1-2 dakika daha kaynatabilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını kapattık. Bundan sonra doğal sesler olacak. Şu ben arada tekrar giriş yapacağım. Şu damlaları sakın boşa akıtmayın içine. Çünkü o mis gibi bir gül suyu oldu. Şimdi içinden gül yapraklarımızı alacağız. Böyle uğraşmak yerine bir tel süzgeçten de süzerek gül yapraklarımızı suyundan ayırabiliriz. Evet, gül suyumuz hazır. Bunun içerisine 4 su bardağı şeker koydum. Daha az ya da daha çok kullanmayın. Ama çok şekerli seviyorum derseniz belki bir yarım bardak daha ilave edebilirsiniz içerisine. Güzelce şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Burada süreler çok önemli. Çünkü çok fazla kaynatırsanız gül reçeliniz şekerlenir. Genelde böyle söyleniyor. Gül reçeli yaptım ama hemen şekerlendi. Neden acaba diye. Mesela kaynamaya başlıyor ya. Sular buharlaşmaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyoruz. Bakın böyle baloncuklar çıkmaya başlıyor. İşte bu aşamada kıvam testi yapabilirsiniz. Kıvam testi için de buzdolabınızın buzluğuna bir çay tabağı altı koyarsanız öncesinden onun üzerine damlatırsanız hemen anında kıvamını anlayabilirsiniz. Genelde 10 dakikanın sonunda kıvamı tutmuş oluyor. Bu şekilde kıvam testi de yapabilirsiniz. Evet, kıvamı güzel. Bu aşamada içerisine gül yapraklarımızı ilave ediyoruz. Yine güzelce karıştırıyoruz. Bu arada ocağımızın altı orta ateşte olacak. Çok harlı yapmayacağız reçelimizi. Çünkü çok fazla harlı yaparsanız o zaman da yanık tadı olur ve istediğimiz tat, istediğimiz kıvam olmaz. Kapağını mutlaka kapatıyoruz yine. Güzelce karıştırıyoruz. Bakın kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika daha kaynatıyoruz. On dakikanın sonunda tekrar bir kıvam testi yapıyoruz. Evet, olmuş bence. Şimdi bu aşamada böyle 2 tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyoruz. Şekerlenme olmasın diye. Güzelce ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha limon suyuyla beraber kaynatıyoruz. Artık bu aşamadan sonra kavanozlama işlemimiz olacak. Bu arada güzel kızım okuldan geldi. Doğal sesler olacak. Güzel kızım gelmiş. Tatlı kızım gelmiş. Çok merak ediyorum. Getirdin mi? Ne getirdi? Gel bir göreyim. Önce bir dilek tut, en sevdiğim yiyecek. En sevdiğim. Bir düşündüm. Ben her şeyi çok seviyormuşum. Bayılırım buna.
Benim de kızım gül reçeli çok seviyor diye ben ona gül reçeli yaptım. Tabii babamız da çok seviyor. Sana da yaptım hayatım. Bu arada inşallah bu videodan sonra bu güzel çiçek kurusunun da tarifini vereceğim size. Çok şifalı bir bitkinin çiçeği. Onu da videodan sonra yayınlayacağım. Tadım testi için bir miktar ayırdım. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz ve videomu da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve küçücük de olsa çiçek olur, böcek olur, nokta olur yazarsanız çok memnun olurum. Hepinize afiyet olsun, şifalar olsun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.